Selam dostlar, Costa Rica'dan herkese merhaba. Costa Rica'nın başkenti San Jose'deyiz bugün. Karşıda Costa Rica bayrağını görüyorsunuz. Dışında mavi renkli bayrak ve ortasında kırmızı bir şerit var. Bugün San Jose'yi gezeceğiz. San Jose büyük bir şehir, gerçekten metropol bir şehir. Costa Rica'nın nüfusu da 10 milyona yakın. Bugün neredeyiz? San Jose'nin tam ortasındaki bir meydandayız. Plaza Cultura diye. Böyle etrafı göstereyim size. Bugün bayağı sıcak bir gün ve tam önümüzde duran National Theatre geçiyor, ulusal tiyatro. Bu tiyatronun hikayesi de şöyle: 1897'de yapılmış bu tiyatro ve Costa Rica o zamanlar kahveden elde ettiği gelirle burayı inşa etmiş, finanse etmiş. O zamanlar Costa Rica gerçekten zengin bir ülkeymiş ve Avrupa kültürüne ilgi duyuyormuş. Bu nedenle Avrupa'dan getirdiği Fransız ve İtalyan mimarlarıyla burayı inşa etmişler. Bu yapıyı inşa etmişler. İçindeki dekorasyonu ve dış cepheyi Batı Avrupa mimarisine göre dizayn etmişler. Hatta şu kırmızı kuleyi görüyorsunuz. Orası biraz böyle Fransız tarzı. Ve bugün Costa Rikalı bir arkadaşım var yanında. Kendisi bugün bana eşlik edecek. Emmanuel burada. Emmanuel, say hello. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Costa Rica. You say merhaba. Merhaba is Merhaba. Turkish. Merhaba. Hello. Ah, okay. Merhaba. Şimdi de bulunduğumuz nokta Demokrasi Meydanı diye geçiyor. Burada hemen arkamda gördüğünüz sarı bina şu an müze olarak kullanılıyor ama zamanında burası parlamento binasıymış. Hemen çaprazındaki bu yüksek bina da şu anda meclis olarak kullanılıyor. Ve hemen burada gördüğünüz heykel de gördüğünüz kişi de Costa Rica'daki önemli siyasetçilerden biri olan Ferrer'miş. Buranın tarihinde şöyle bir olay olmuş. 1948 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hileli seçim olduğunu düşünüp itiraz etmişler ve bunun sonucunda bir iç savaş çıkmış. 44 gün süren bu iç savaşın ardından Ferrer'in silahlı kuvvetleri savaşı kazanıp tekrar hükümeti devralmış ve ardından 1949 yılında da Costa Rica'da ordunun kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı kabul edilmiş ve şu anda Costa Rica ordusu olmayan bir ülke ve büyük ihtimalle Amerika'nın koruması altında. Bu arada bu parlamento binasında iç savaş döneminde bazı silahlı çatışmalar nedeniyle meydana gelen izleri göstereyim. İşte o silahlı çatışmada hasar alan bölge burası. Hemen üstte de gördüğünüz o noktalar. Silahlı çatışmada meydana gelen izler. Burası böyle kale gibi görünüyor. Zamanında böyle inşa edilmiş. Burası da böyle anı olsun diye bırakılmış. Eğer Costa Rica'ya gelirseniz mutlaka söylemeniz gereken cümle şu olacak: Pura Vida diyeceksiniz dostlar. Pura Vida'nın kesin bir anlamı yok. Her güzel şey için bunu söyleyebilirsiniz. Mesela birisi size nasılsınız dediği zaman siz Pura Vida diye cevap verebilirsiniz veya birisine teşekkür etmek istediğiniz zaman ona Pura Vida diyebilirsiniz. Pura Vida bir yaşam felsefesi gibi bir şey burada.
iyi olan her şey için Provida diyorlar. Şimdi buraya geldik. Burası da eski parlamento binasıymış. Muhtemelen 2020 yılına kadar burası kullanılıyormuş ve yeni olan da arkada gösterdiğim bina, o binaya geçmişler. Costa Rikalılara genelde Tico deniyormuş. Tico diye çağrılıyormuş. Bunun nedeni de Costa Rica, Latin Amerika'da bu İspanyolca konuşan ülkelerde kullanılan bazı kelimeler var İspanyolca'da. Sonu ico ile biten mesela. Costa Rikalılar eğer ico ile biten bir kelime varsa onun sonuna tico ekliyorlarmış. Mesela küçük şeyler için söylenen chiquito burada chiquitico diye söyleniyor ve bu yüzden diğer Latin ülkelerdeki insanlar Costa Rikalılar için tico demeye başlamışlar. O yüzden Costa Rikalılar da kendilerine tico diyor. Şu anda da bulunduğumuz park National Park diye geçiyormuş. Burada da bir anıt var. Bu anıtın hikayesi de şöyle: 1856'da Santa Rosa denen yerde Amerika'ya karşı savaş kazanılıp bağımsızlığı devam ettirmişler. Aslında bağımsızlığı 1841 yılından beri bağımsız bir ülkeymiş. İspanya'dan bağımsızlığını alarak. Daha sonra 1856 yılında Amerika'nın gelmesinden sonra savaşı kazanıp şu ana kadar bağımsız bir ülke olarak devam etmişler. Gençler, şimdi acıktık ve öğle yemeği yemek için bir tane restorana geldik. Costa Rica'ya geldiğimiz zaman ne yiyelim derseniz burada soda denen, hatta size menüde göstereyim şöyle, restoranların üzerinde soda yazan yerleri görürseniz burası geleneksel ve ucuz Costa Rica yemeği bulabileceğiniz yerler. Ve Costa Rica'da insanlar genelde tipik şeyler yiyorlar. Bizim bildiğimiz aslında şeyler. En çok yedikleri şeyler pilav ve fasulye. Costa Rica'da çok fazla geleneksel yiyecek bir şey yok. Genelde insanlar yedikleri şeyler, her öğünde yediği şeyler ya pilav veya yanında fasulye oluyor. Ve biz de şimdi gördüğünüz seçeneklerde tavuk, balık, et, domuz var ve tavuk var burada. Ve fiyatlar da burada gösterildiği gibi hemen hemen bu da 10 dolara geliyor. Burada 1 dolar 500 Costa Rica colones ediyor. Ve burada gerçekten fiyatlar pahalı. Costa Rica biraz pahalı bir ülke. Ve böyle standart yemekleri var, hani her yerde yiyebileceğiniz, dünyanın her yerinde yiyebileceğiniz ve buradaki insanların alışkanlığı da bu şekilde. Size Costa Rica'ya geldiğinizde soda denen restoranlarda yani en ucuz seçeneği bu şekilde bulabilirsiniz. Biz de şimdi siparişimizi verelim bakalım. Evet, Costa Rica tarzı yemeğimiz geldi. Yani her yerde bulabileceğiniz yemek ama Costa Rica'da insanlar bu şekilde yiyorlar. Çin mahallesinin olduğu yere geldik. Gerçekten Costa Rica'da bayağı bir Çinli yaşıyor. Hatta Panama'da da çok yaşıyordu. Bence genel olarak Karayipler bölgesinde Çinli çok yaşıyor. Peru'dan itibaren bayağı bir Çinli görmeye başlamıştık ama buralarda daha fazla Çinli nüfusu var. Şimdi Çin mahallesine doğru girelim. Costa Rica çok sakin bir ülke. Diğer Latin ülkelerinden çok farklı gerçekten. Diğer Latin ülkelerinde kaotik bir ortam vardı ama burada San Jose büyük bir ülke olmasına rağmen
Çok sessiz, sakin bir şehir. Buranın deyimiyle tranquilo bir ortamı var. Etrafta bazı Çin restoranları, mağazaları falan var ama insanlar genelde Çinli değil yani, burada fazla Çinli göremiyorum. Genelde Costa Rikalılar falan var bu civarda. San Jose normalde çok fazla sakin bir şehir gibi geldi bana ama şimdi bulunduğumuz yer biraz daha canlı. Biraz daha Latin Amerika'da olduğumuzu hissettik şimdi. What country are you from? Türkiye. Turkey. Say clown. Hi, bye bye, Turkey. Say clown. You Hasta la say vista, merhaba. baby. Panama. Merhaba. 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 Aha. Merhaba, merhaba. Bye bye. Gracias. Bye bye. Thank you. Bye bye. Şimdi de Sabana Parkı'na geldik. San Jose'de insanların gelip dinlenip rahatlayacağı bir mekan burası, bir park. Ve burası da bence sakin bir pazar günü olmasına rağmen sadece San Jose'nin tam merkezi yeri biraz kaotikti. Onun dışında buralar çok sakin yerler. Buenas. Costa Rica'da Türk bayrağımızı da gördük. Burada Türk bayrağının olmasının nedeni Türk Büyükelçiliği buradaymış. Hemen stadyumun yanında, şurada da büyük bir stadyum var. Burası da San Jose'nin en büyük stadyumuymuş. Size söylemiş olduğum konsolosluk binasının hemen yanında. Ve bu stadyum Çinliler tarafından hediye edilmiş buraya. Dostlar, başka güne geçtik şimdi. Ertesi gündeyiz. Ben videoyu devam ettiriyorum şimdi. Ne yaptım bugün? Bugün aslında Meksika Büyükelçiliğine gittim. Bundan sonraki duraklarından biri de Meksika olacaktı. Meksika'ya nasıl giderim diye vize almam lazım. Çünkü karadan giderseniz Meksika'ya pasaportunuza vize basmanız gerekiyor. Havaalanından giderseniz vize alarak gidebiliyorsunuz ama bildiğiniz gibi bu biraz artık zorlaştı. Birçok gezgin olsun, seyahat eden olsun artık ya havaalanında uzun süre bekletiliyor ya da geri gönderiliyor. Ben de bu durumu yaşamamak için vize almak gerektiğini düşünüp konsolosluğa gittim. Sağ olsun burada yardımcı oldular. Bir de şöyle bir problem var Meksika vizesine başvururken. İnternetten randevu almanız lazım ama randevu sitesi o kadar kötü ki sürekli hata veriyor. İlerletemiyorsun. Ve aynı zamanda bugün konsolosluğa gittiğimde öğrendim ki ayın yani 20 gün boyunca randevu alma sistemi çalışmıyormuş. Beni içeri aldılar sağ olsunlar, konuştular hani ne gerekiyor diye. Bankadan hesap dökümü almam gerekiyormuş son 3 aylık. Türkiye'den bunu istemem lazım. Onu nasıl yapacağım bakacağım şimdi. Onun dışında başka bir ihtiyaç yok. Onu sunsam yeterli. Onun dışında bir de vize gereksinimleri var. İşte fotoğraf olsun, pasaport, geçerli bir pasaport lazım. Onun dışında başka bir şeye acil ihtiyaç yok. Sadece banka dökümü istiyorlar. Onu da en az $4.500 hesabınıza bulunması lazım. Son 3 ayın hesap dökümünde. Bugün onunla uğraştım. Onu nasıl yapacağımı düşünüyorum şimdi. Meksika'yı ziyaret etmek için. Onu söyleyeyim dedim. Onu da halledersem yine buradan size açıklarım. Ama şöyle bir durum var ki banka dökümümü çıkartıp buraya gelmesi bayağı bir uzun sürecek. Orijinal çıktısını istiyorlar. Costa Rica'da aşırı pahalı ya. Gördüğüm en pahalı ülkeydi şu ana kadar Latin Amerika'da. Uruguay'dan sonra. Uruguay'dan da pahalı hatta. Buranın asgari ücreti de $700 ama yaşam gerçekten pahalı burada. Bir
yemek yiyeyim desen dışarıda en az $10'dan başlıyor. Ben de başka yerlere gidecektim yine Costa Rica'da ama yine başkente dönmem lazım vizeye başvurmak için. Bu arada yani Meksika vizesine eğer böyle yurt dışına başvurmak, Latin Amerika'daysanız başvurmak istiyorsanız mutlaka randevu almanız lazım. Şu anda sistemlerinde böyle bir sorun yaşadıkları için ve ben birçok ülkede Meksika konsolosluğuna gittim hatta. Yani sorun yaşadığım için bu internette randevu almakta. Hiçbir zaman ilgilenmediler. Sadece Costa Rica'da sağ olsunlar ilgilendiler. İçeri aldılar falan. İngilizce bilen bir görevliyle, memurla, konsolosluk memuruyla görüştüm. Bana yardımcı olacağını söyledi. Kendisi de Türkiye'yi ziyaret etmiş. Türkiye'yi de seviyor. Yani yaparsam ya burada yaparım ya da Guatemala'da yaparım ama Guatemala'da duyduğuma göre birçok Türk oradan başvuru yapmaya başlamış. Her gün 20, 30, 40 Türk gidip randevu alıp vize almaya çalışıyormuş. Türkler için neredeyse ayrı bir mesai harcıyorlarmış ve oranın da ne kadar kolay olup olmayacağını bilmiyorum. O yüzden buradan deneyeceğim almaya. Böyle San Jose'de bu son günlerim. Bir de şunu söyleyeyim dedim. Ya bu Latin Amerika'da o kadar geziyorum. Size şunu açıklayacaktım, yani burası gerçekten sakin, telaşsız, anlayışlı insanlar diye düşünüyordum. Bugüne kadar hiç kavga görmedim. Bir tek Arjantin'de bir gece kulübü çıkışında gördüm. Genç çocuklar, ergenler falan kavga ediyordu. Onun dışında hiç kavgaya rastlamamıştım. Şimdi onu söyleyeyim diyecektim ki tam size. Bugün bir tane kavgaya rastladım ve etrafı gösterdim size. Göstereyim şimdi. İnsanlar durup izliyorlar yani resmen. Kimse müdahale etmiyor. Gerçi o kavga edenler de evsizler. Yani burada normal sıradan insanlar böyle kavga etmez genelde. Küfür etmezler. Yani böyle sakin ülke normalde hani gördüğüm kadarıyla ama yaşayan bilir tabii burada. O yüzden düşünün de hani ülkemde yani bizim insanlarımız bazen tahammülsüz oluyorlar. Özellikle trafikte falan. Kimse kimseyi anlayışla karşılamıyor. Sürekli çok hızlı şekilde alevlenebiliyor insanlar. Şiddetlenebiliyor. Kavga, gürültü çıkabiliyor ortalıkta. Bunu da kendi gözlemim olarak söyleyeyim dedim. Yani bir kendimize öz eleştiri yapmak gerekirse hani böyle bir kötü yönümüz var, onu söyleyeyim. Ama bu kötü anlaşılmasın. İyi yanlarımız tabii ki bir sürü iyi yanımız da var. Sadece hani kendi açımdan kendimize hani öz eleştiri yapmak gerekirse biraz daha tahammülsüz olmuşuz. Normalde hani çok sıcakkanlı, anlayışlı insanlarız ama ne olduysa artık günümüzde insanlar tahammülsüz olmuş durumdalar. Ekonomik durum olsun, değişen hayat şartları olsun, daha tahammülsüzleştik. Yani buraya baktığım zaman da burada da hayat kolay değil buradaki insanlar için. Burada da yaşam zor, ekonomik koşullar zor ama insanlar yine de tahammül etmeyi seviyorlar, anlayışlılar, anlayışlı olmaya çalışıyorlar. Türkiye'de şu anda yaz mevsimi yaşanıyorken Karayipler bölgesinde yağmur sezonu oluyor. Yağmur sezonu burada her an yağmura hazırlıklı olmanız lazım. Bu arada Amerikan tarzı otobüsler de var, öğrenci otobüsü. Burada herkeste muhakkak bir şemsiye oluyor. İnsanlar sürekli yağmur aniden bastırdığı için gördüğünüz gibi hava da bu arada karardı. Her an yağmura hazırlıklı olmanız lazım. Ben de bir tane görüntü koyayım buraya. Welcome to Costa Rica. Bu arada buranın ünlü bir tane çarşısı var. Bizim de bayrağımız burada yer alıyor. Şimdi burayı bir keşfedelim. Karayip tarzı kıyafetler var burada. Biraz Panama bayrağına benziyor ama gerçi şeyin de bayrağı bu renklerde. Costa Rica.
Burası da yemek bölümü. Burada gördüğünüz gibi empanada meşhur. Bütün Latin Amerika'da olduğu gibi peynirli olsun, tavuklu olsun. Pollo tavuk demek, queso peynir demek. Empanada yiyebilirsiniz. Burada balık çeşitleri de var bayağı. Bence deniz ürünleri bayağı uygun fiyatı. Bu arada fiyatı böyle gördüğünüz zaman bunu 12 dolar olarak anlayın. Gerçi Costa Rica çok pahalı ama burada yarım kilosu 8 dolarmış. 12 dolar. 2 katı her şeyin. Fiyat gördüğünüz her fiyat 2 katı. Yengeç var. Yarım kilosu 3 dolardan biraz fazla. Normalde San Jose'de bu canlılığı hiçbir yerde göremezsiniz bu kadar. Ama tam merkez noktaları gerçekten bayağı canlı şu anda. Burada da bir boğamız var. San Jose böyle dostlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Costa Rica'da gezmeye devam. Sahilleri gezmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.